Bu toprak askerlerin hiçbirinin yüzü birbirine benzemiyor. Hepsi farklı şekilde yapılmış. Bu da bunları eşsiz kılıyor. İşte imparatora ölümden sonra eşlik etmek, onu korumak için görevlendirilen, daha doğrusu yapılan askerler. Bu askerin başlığındaki 4 çıkıntı bu askerin üst düzey olduğunu gösteriyor mu? Çok güzel değil mi sizce de? Ne kadar iyi korunmuş olduğunu ve daha sonradan da ne kadar titizlikle restore edildiğini görebiliyorsunuz. Hediyelik eşya dükkanında duyguları olan surlar yapmışlar. Bakın kızgın bir sur görüyorsunuz burada. Girişe bakar mısınız? İçeri girince de devam ediyor. Bu görkem, bu ihtişam. Yani nasıl İstanbul'da Edirne Kapı, Diyarbakır'da Urfa Kapı, Mardin Kapı varsa burada da öyle. Çonçin Kapısı varmış mesela. Müze alanına ulaştık arkadaşlar. Yine sabahın körü ve müzenin açılmasına yarım saat var. Fakat Çin'de aklınızda bulunsun, böyle popüler müze ve öğren yerlerine girebilmek için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ve sıraya takılmamak için biraz daha erken giderseniz, 45 dakika, 1 saat erken giderseniz faydanıza olur. Birazcık Terracotta Warriors hakkında, yani toprak askerler hakkında bilgi vermek istiyorum size. Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, bu toprak askerler tam olarak 2200 sene önce yaptırılmış. Tang hanedanından bir imparatorun mezarını korumak üzerine. O zamanki inanışa göre ölüyle birlikte gömülen bu toprak askerler dirilecekti ve imparatoru koruyacaktı. İlginç olan şey şu, içeride de göreceğiz. Bu toprak askerlerin hiçbirinin yüzü birbirine benzemiyor. Hepsi farklı şekilde yapılmış. Bu da bunları eşsiz kılıyor. Kıyafetleri aynı sadece. Bazılarının sakalı var, bazılarının bıyığı var, bazılarında ikisi de yok. Gerçekten enteresan, askerlerden, atlı arabalardan ve diğer arabalardan oluşuyor. Bu ordu, bildiğimiz ordu kurmuşlar yani. 1974 yılında bölgede kuyu kazmak isteyen çiftçiler tarafından bulunuyor. Daha sonradan da o andan itibaren, yani bunun önemi anlaşıldığı andan itibaren de artık Çin'in en önemli arkeolojik alanlarından biri haline geliyor. 3 ana bölümü var bu ordunun. 1 ana ordu ve büyük alan. 2 okçu ve süvariler. 3 ise komuta merkezi. Yani buraya geldiğiniz zaman iyi ki gelmişim diyeceğinize emin herkes. Zaten fotoğraflara baktığınızda bile çok özellikli bir yer olduğunu anlıyorsunuz. Bu orduya sahip olan, bu orduyu yaptıran kişi ise Tang Hanedanı'nın imparatoru Qin Shi Huang. Qin Shi Huang için yaptırılıyor bu şeyler, ordu ve askerler. 30 sene sürüyor yapımı ve Qin Shi Huang henüz ölmeden önce başlatıyor bu mezar çalışmalarını, bu mezarın yapılmasına, anıt mezarın yapılmasına ve bu ordunun şekillendirilmesine. Şimdi içeri giriyoruz. Size ayrıntılı bir biçimde göstereceğim. Burada teyzeler de bir şeyler yapıyorlar.
Beklediğim için ben de bundan bir tane yiyeyim diyorum. İçinde et varmış. Burada bakın taze taze yapıyor. Çok da güzel görünüyor. Öyle güzel bazlama ekmeğinin içine. Birazcık ağır bir kahvaltı olacak ama bu riski göze alıyorum. Arkadaşlar geldik. İşte imparatora ölümden sonra eşlik etmek, onu korumak için görevlendirilen, daha doğrusu yapılan askerler. Bir yüzlerine zoom yaptığımızda hiçbirinin aynı olmadığını görüyorsunuz. 1.83 ile 1.95 boyları arasında değişiyor bu heykeller ve devasa bir ordu kurulmuş. Sırf krala eşlik edebilmesi için. İyi ki de kurulmuş ki bize şu anda görebileceğimiz eşsiz bir arkeolojik alan bırakmış. Bu şekilde göstereyim. Bu arada koştur koştur girdik arkadaşlar. Herkes koştura koştura geliyordu. Fakat ben daha çevik davranarak önden girdim. Muazzam değiller mi sizce de? Yani insan gerçek olduğuna inanamıyor bir süre. Şöyle tüm alanı göstereyim. Tek sırada değil askerler. Dediğim gibi sadece askerler değil, aynı zamanda atlar, atlı arabalar da yapılmış. Askerler de piyade ve okçu. Bir de yan profilden çekelim bu güzel orduyu. Gördüğünüz gibi hepsi farklı profilde askerler. Alanın hemen yanında da yeni bulunanların orduya katılma hazırlıkları devam ediyor. Arkeologlar büyük bir titizlikle işliyorlar bu askerleri ve ziyarete açık hale getiriyorlar. Burası da restorasyon alanı arkadaşlar. Yine diğer yerdeki gibi aşama aşama sıralamışlar. Bunlar restorasyonun son döneminde olanlar artık. Ziyarete açılmaya az kalmış bu askerler için. Dedik ya tam bir ordu gibi yapmışlar diye. Kiloları farklı, boyları farklı, işte yüzleri farklı. Bazılarının da duruş biçimleri farklı. Mesela bu askerimiz diz çökmüş şekilde yapılmış. Mesela burada da atı zincirle tutmuş, götüren bir asker bu şekilde aktarılmış. Bazı askerler de böyle silahsız bakın. Fakat yine de gardını almış. İnanılmaz bir parça arkadaşlar. Bakar mısınız ayrıntılara? Bu askerimiz daha kalıplı, daha rütbeli bir askere benziyor. Elbisesi daha ayrıntılı. Elbisesinin kıvrımlarına kadar yapılmış. Burada da orta kıdemli bir memur. Heykel şeklinde. Karşınızda ellerinin konumlanışına baksanıza. Topraktan askerlerin de dondurmaları yapılmış. Şimdi onlardan deneyeceğiz. Tatlı olmuş bence. Ne diyorsunuz? Birazcık askerleri tanıtalım. Bu askerin başlığındaki 4 çıkıntı bu askerin üst düzey olduğunu gösteriyor mu? Yine zırhındaki ayrıntıları da paylaşmak istiyorum. You see the thing for, you see the fragments over there. You see? That's the original diff.
为了教育后人。The front part, the family want to all retire and small Buysa yine silahlı of the three. fakat diğer gördüğümüz 4 çıkıntılı başlıklı askerden daha düşük rütbede. Zaten zırhında ayrıntıların daha az olmasından da anlayabilirsiniz. Bu ise okçu. Bu askerse ellerinin tutuş tarzından da anlaşılacağı gibi atlı birliklerden. Normalde bu renklerde oluyormuş askerler ve onların üniformaları. Arkadaşlar dayanamayıp dondurmanın Antep fıstıklı olanını da aldım. Çok güzel değil mi sizce de? Bakın burada ne buldum? Türk dondurması. Başında Çinli bir eleman duruyor gerçi ama. Türk dondurması dönerden sonra en global değerimiz olabilir gastronomik açıdan. Çıkışta öğrenciler antrenman yapıyorlar. Dövüş sanatlarından pek anlamadığım için yorum yapamayacağım ama bir dövüş sanatı olduğu belli. Bu müzeye dahil olan diğer yere geldik. Burada teyzeler standlar açmışlar. Onları geziyorum. Burada da nar suyu var. Nar suyu satıyor abla. Kazılarda bronz eserler de bulunuyor. Onların bulunuşlarına dair bir bölüm ve birazdan da Lishan bahçelerinin, imparatorluk bahçelerinin en etkileyici eserleri olan bronz eserlere geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Tabii bir turist kalabalığıyla çevrili burası. Fakat görüyorsunuzdur ne kadar güzel ayrıntıların olduğunu, ne kadar güzel olduklarını. Bir at arabası, 4 at ve başında da atlı birliklerden bir asker. Kalabalık dağılınca nihayet gelebildim arkadaşlar. Şu an ayrıntılar daha da iyi seçilebilir vaziyette. Ne kadar iyi korunmuş olduğunu ve daha sonradan da ne kadar titizlikle restore edildiğini görebiliyorsunuz. Burada da bu sefer asker figürü olmadan bir at arabası. Bu heykellerde toprak heykellerin aksine daha çok bronz kullanıldığı için bunların ömürleri de daha uzun olmuş. Daha iyi korunabilmiş bu heykeller ve figürler. Atların eğerlerinde bile ne kadar süs var bakar mısınız? Sanat eseri. Buranın ne kadar etkileyici olduğunu siz de takdir etmişsinizdir. Xi'an'a gelirseniz ilk gelmeniz gereken yer burası. İşte şehir böyle. Baştan sona surlarla kaplı. Çevresinde de bu şekilde su kanalı var. Biz güney kapısına geldik. Buradan yukarı çıkacağız ve gezimize başlayacağız. Hediyelik eşya dükkanında duyguları olan surlar yapmışlar. Bakın kızgın bir sur görüyorsunuz burada. Surların girişini Çin yeni yılına şimdiden hazırlıyorlar. Böyle bir giriş yapmışlar. Diğer kapılarda da vardı bu arada. Güney kapıya özel değil. Oy, oy ve oy arkadaşlar. Girişe bakar mısınız? İçeri girince de devam ediyor. Bu görkem, bu ihtişam. Buradan daha da iyi görünüyor. Çıktık arkadaşlar surlara. Birazcık hakkında bilgi vermeye devam edelim. 14 kilometre uzunluğunda olduğunu söylemiştim. 14. yüzyılda inşa ediliyor. Ming Hanedanlığı tarafından. 14 kilometre
ve yüksekliği yer yer 12 metre, yer yer daha düşük. Kalınlığı ise 15 metre. Kalın da bir sur. Bugün üstünde yürünebiliyor, bisiklete binilebiliyor. Yani böyle turizme ve yaşama da açık bir yer. Böyle Çin'in farklı kültürlerini temsil eden oyuncağa benzer süsler de konmuş. Burada da işte geleneksel oyuncaklar. Bu arada buraya hem gündüz saatlerinde hem de akşamüstü gün batarken ve gece çıkmanızı öneririm. Almış olduğunuz bilet günde 2 defa buraya giriş yapmanıza izin veriyor. Klasik şekilde 4 kapısı var buranın. Yani daha fazla kapısı var ama giriş için kullanılan 4 kapısı var. Güney, kuzey, batı, doğu. Buralardan girişinizi yapıyorsunuz. Tüm şehrin bu surların içinde olduğunu düşünün. Tabii ki Xi'an büyüdü. 12-13 milyonluk bir nüfusu var artık. Ya dışarıya doğru da taşmış vaziyette şehir. Ama hala mesela benim kaldığım semt gayet böyle toplu konutların da olduğu, insanların yoğun şekilde yaşadığı bir yer ve surların içinde. Burası da bisiklet kiralama merkezi. Sordum ne kadarmış diye. 3 saatlik kiralarsanız 45 yuan ediyormuş. Yani 5 euro falan ediyor. Gayet uygun fiyatı. Bakar mısınız, burayı tam bir renk yumağına ve çocuk cennetine çevirmişler. Çok güzel. Yani burada çocuk olmak varmış. Çok hoşuma gitti ya, bakar mısınız? Burası ışıklandırıldığında daha da güzel olur. Birazdan zaten güneş tamamen batmış olacak. Buralar nasıl görünecek onu merak ediyorum. Şehrin surlara bakan kesmi. Gördüğünüz gibi şehirde hayat devam ediyor. Buradan insanların koşuşturmalarını da izleyebilirsiniz. Ana kapılardan inmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Diyelim ki yoruldunuz. Bir ara kapıdan da inmek mümkün. Tıpkı bunun gibi. Fakat sadece ana kapılardan giriş var. Ve bazı kapılarda restorasyondaymış. O yüzden kontrol edin nerelerden giriş, nerelerden çıkış yapabileceğinizi. Daha sonradan zorluk yaşamamak için. Gece ışıklarıyla tabii surlara giriş kapısı da daha güzel görünüyor. Bunu tam olarak ışıklandırmamışlar ama ışıklandıracaklar herhalde. Keşke vaktim olsaydı da kalabilseydim. Işıklandırmalar başladı arkadaşlar. Daha da görkemli görünüyor tahmin ettiğim gibi. Ben buraya yavaş yavaş veda ediyorum. Sonsuz Keder adında bir müzikal tiyatroyu izlemek üzere yola çıkmam gerekiyor. Direkt olarak Huaqin Sarayı'nda yapılıyor. Dekor olarak gerçek bir saray kullanılıyor. Ve hanedanlıktaki bir aşk hikayesi anlatılıyor. Ben de heyecanlıyım. Yüzlerce dansçı sahneye çıkacak ve sanatçı. Gitmeden bir veda edelim. Bu arada burada da kapılara şehir isimleri veriliyor. Yani nasıl İstanbul'da Edirne Kapı, Diyarbakır'da Urfa Kapı, Mardin Kapı varsa burada da öyle. Chongqing Kapısı varmış mesela. Şehrin silüeti de güzel görünüyor.
见恩爱到永远。这是人世间最美好的憧憬，这是爱的魅力穿透生死的界限，走向永恒。你是不是还是差不多？那个为什么？